OnePlus 10 Pro seni heyecanlandırdı mı? Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. OnePlus 10 Pro elimizde değil ama şu an videoyu çeken OnePlus 9 Pro elimizde. OnePlus 9 Pro elimizdeyken OnePlus 10 Pro almaya gerek var mı? Lansmanı gördünüz, ürünün özelliklerini gördünüz. Sizce gerçekten OnePlus 9 Pro ile OnePlus 10 Pro arasındaki büyük farklar nedir? Ya da sizi heyecanlandıran bir şey var mıdır? Ya da OnePlus 10 Pro'da yenilikçi bir şey var mı? En büyük soru o bence. Yenilikçi bir şey var mı? Evet, olağanüstüne belki koyarak geldiniz ama şimdi şöyle bir durum oluşuyor. Bakın, OnePlus 10 Pro'nun özelliklerini okuduğum zaman karşıma iki tane marka çıktı. Bir önceki nesil özelliklerde yeni bir telefon tanıtımı yapan iki marka geldi aklıma. iPhone 12'den 13'e geçme olayı. Bir de Sony Xperia 1.3 ile Sony Xperia Pro I olayı. Şimdi bakın, orada şöyle durumlar vardı. Fiziksel olarak iPhone hemen hemen aynı bir telefon yaptı ama iç donanımını neredeyse değiştirmişti. Yani iPhone'da böyle bir ayrıcalık vardı, farkındalık vardı. Sony'de ise aynı işlemciyi kullanıp kamera yapısını geliştirmişti. İnsanlar şunu demişti: neden 888 Plus kullanmadı? Şimdi Xperia 1.3'tü. Diğer çıkardığı model Xperia Pro I'di. Yani Xperia 1.4'ü çıkarsaydı, aynı işlemciyi kullansaydı bunu diyebilirdik. Aynı dönem içinde çıkan iki tane farklı bir modeldi bunlar. O yüzden 888 Plus kullanmamız bana çok normal geldi. 888 olması. Eğer Sony Xperia 1.3'ün aynı kalıbını alıp da yeni nesil Xperia 1.4 derse ve orada 8 Gen bir işlemci kullanırsa, işte şu an OnePlus'ın yapmış olduğu hareketi yapmış olacak. OnePlus acaba onlardan mı esinlendi diye düşünüyorum. Hani şunu diyebilir OnePlus: iPhone da böyle yaptı kardeşim, bakın 12'ye bakın 13'e diyebilir. Gerçekten OnePlus 9 Pro elimdeyken OnePlus 10 Pro alacak, vay arkadaş denilecek bir durum söz konusu değil. Hemen ben size bir resim paylaşayım. OnePlus 10 Pro'daki yenilikler bu. Ekran özelliklerinin aynı olmasına rağmen ikinci nesil bir LTPO ekran olması, Snapdragon 8 Gen bir işlemci olması, ana kamera yapısında 2 megapiksellik mono kamerayı çıkarmış olması, ön kamerada 16 yerine 32 megapiksel olması ve pil durumu 500 mAh yükselterek 5000 mAh'e çıkarması ve artık 80 Watt'ı desteklemesi. Şimdi yenilikleri duydunuz. Bu yenilikler sizi heyecanlandırdı mı yoksa heyecanlandırmadı mı? Yorumlar kısmına lütfen yazın. Şimdi ben böyle tek tek özellikler üzerinde durmayacağım. Genellikle biraz yorumlamak istiyorum bu durumu. Ya kamera donanımı bile aynı ya. Ya bu kadar olur. Aynı kamera donanımı kullanıp daha iyi fotoğraf çektiğini söylüyorsun. O halde yazılımını geliştirmişsin. Yani demek ki o yazılımı OnePlus 9 Pro'ya koysan, OnePlus 9 Pro'da OnePlus 10 Pro kadar kaliteli bir fotoğraf çekebilir. Kaliteli bir video çekebilir. İşlemci gücü mü yetersiz kalır? 888 yetersiz mi kalır yani öyle fotoğraflar çekmeye? Ben buna gülerim yani, kusura bakmayın. Evet, 8 Gen bir işlemci olması OnePlus 10 Pro'nun daha hızlı bir telefon olduğu anlamına gelir. Ama OnePlus 9 Pro elimdeyken OnePlus 10 Pro alacak bir durum değil bu. 150 derecelik geniş açıdan bahsediyor mesela OnePlus 10 Pro'da. Zaten bu OnePlus 9 Pro'da olan bir özellik. Ana kamera özellikleri aynı. Geniş kamera özellikleri aynı. Zoom kamera özellikleri aynı. Ön kamerada 16 megapikselde 32'ye geçmişsin ama 4K video koymamışsın. Dolayısıyla aynı. Ve şöyle söyleyeyim, 150 derece olan geniş açı kamerasında OnePlus 10 Pro'daki piksel boyutu daha küçük. 32 megapiksel olan OnePlus 10 Pro'nun ön kamerasındaki piksel boyutu da daha küçük. Yani piksel boyutu olarak gerileme var bu kameralarda. Ama daha güzel fotoğraflar çektiğini söylüyor. Demek ki yazılım olarak sağlam çalışılmış. Demek ki yazılım olarak OnePlus 9 Pro sahiplerine, yani bana da o yazılımı verseniz, ben şu an OnePlus 9 Pro'da harika fotoğraflar, çok daha güzel videolar çekebilirim. Çünkü OnePlus 10 Pro'da donanımsal bir değişiklik yok kamerada. Donanım olarak farklı bir donanıma geçmediğin sürece yapabileceğin işler yazılımla olabilir. Örnek olarak şöyle anlatayım. Elinizde bir araba var ve maksimum 180 km hıza çıkabiliyorsunuz. Ustaya gidiyorsunuz. Ustam, ben 230 kilometreye çıkmak istiyorum ama arabada hiçbir şeyle oynamayın. Tamam diyor, bir yazılım atalım. Yazılım atıyorlar, 230 kilometreye çıkıyor. Ama o da yetersiz kalıyor size. İstiyorsanız ki 250, 270, 300 kilometreye çıkayım. Yapacağınız iş basit. Donanımı değiştireceksiniz. Bu kadar basit. OnePlus 10 Pro'daki heyecan verici tek bir durum vardı. Fotoğraf tarafının iyileştirilmiş olması. Bu durumda da donanıma bakıyoruz. Donanım aynı.
O zaman demek ki neymiş? OnePlus 9 Pro kullanıcısı da OnePlus 10 Pro'daki gibi aynı donanıma sahip olduğuna göre aynı fotoğrafları çekebilir. Ve ekran tarafında çok bahsettiler bu konuyla alakalı. Yani sizin takdirinize bırakıyorum. Gerçekten çok büyük yenilik bir durum mu? Aslında yenilik değil. Zaten olan durumu geliştirmişler. Gene bir gelişme söz konusu. Aynı ekran kullanılmış. Yani OnePlus 9 Pro kullanıcısı OnePlus 10 Pro'yu alınca aynı ekrana bakıyor olacak. Hani 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken bir tazeleme oranı oluyor ya ekranlarda. LTPO ekran diyorlar bunlara. Artık gerçekten tam 1 Hz'e düşüyor ve 120 Hz'e çıkıyor. Yani arada 30-60 duraksamalar yok. Hızlı bir şekilde yükseliyor ve düşüyor. Ve buna da LTPO ekran deniliyor ve ikinci nesil bir ekran olmuş oluyor OnePlus 10 Pro'daki. Evet, telefonun geri kalan boyutuymuş, malzeme yapısıymış, Wi-Fi'siymiş, sesiymiş, ıvırıymış, zıvırıymış, onlara girmiyorum. Zaten neredeyse copy paste yapılmış özelliklerde olan bir telefon olmuş oluyor OnePlus 10 Pro. Sadece sağdan, soldan, önden, arkadan bakıldığı zaman aynı olan, fakat arkadan bakıldığı zaman kamera yerleşim yerinin farklı olduğu bir telefon oluyor fiziksel olarak baktığımız zaman. Çünkü önden bakıldığı zaman aynı. Bari öz çekim kamerasının yerini değiştirseydiniz ya. Yani ortaya falan koysaydınız, yani ne diyeyim bilemedim. Yani kendi gözümden baktığım zaman OnePlus 10 Pro eldeki malzemelerle oluşturulmuş yeni bir model olmuş oluyor benim gözümde. Lütfen yorumlar kısmına siz de kendi fikirlerinizi yazın. 10 Pro sizde bir heyecan oluşturdu mu? Ya da hocam atladığım bir konu var, bak mesela şunu diyebilirsiniz, ben bulamadım. Hani siz biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Kamera yapısında ilave bir çip kullanıldı. Böylelikle daha kaliteli fotoğraflar çekiyor. Evet, donanım aynı kaldı ama ilave bir çip kullanıldı. Aynen Vivo X70 Pro Plus'ta olduğu gibi. Mesela o çip sayesinde Vivo X70 Pro Plus gerçekten X60 Pro Plus'tan daha güzel kamerası olmuş oluyor. OnePlus 10 Pro'da varsa böyle bir şey, bunu yazabilirsiniz alt kısma. Ya da benim atladığım bir şey olabilir. Kamera donanımı aynı ama şu geldi denilebilir. Bakın, yazılımsal şeyleri yazmayın. Donanımsal atladığım bir şey varsa lütfen onu yazın. Çünkü yazılımsal yenilikler benim için sadece bir upgrade olayıdır. Yani güncelleme olayıdır. Güncelleme ile eski telefonda verilebilecek şeylerdir. Eski telefonun donanımı bunu kaldırsın yeter. OnePlus 9 Pro'nun donanımı da OnePlus 10 Pro'daki yazılımın her şeyini kaldıracak vaziyette. Dolayısıyla lütfen donanımsal olarak atladığım bir şey varsa bunu yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. En azından ben de öğrenmiş olurum. Belki ben atlamışımdır, görmemişimdir. Hani yabancı forumlara baktım o kadar. Yabancı inceleme sitelerindeki karşılaştırmalar zaten dökülmeye başladı. Hemen 13 Pro Max'te karşılaştırmalar yapıyorlar. Tabii ki telefon elimize gelirse, alırsak biz de test etmiş oluruz ama ve lakin 9 Pro zaten kamerasal olarak gayet yeterli bir telefon. Bu kanalda 9 Pro'yu incelerken ilk incelememizde kamerasal olarak bayağı bir kötülüyordum ben OnePlus 9 Pro'yu. Çünkü renkler, ıvır zıvır, video, her şey okey, güzel ama piksellerde kalite bozukluğu var diyordum. İnanılmaz noise var diyordum. Gene bu kanalda bu olayın düzeltildiğini de açıklamıştım. Yani şu an OnePlus 9 Pro'da böyle sorunlar da yok. Bunu da bilin. Yazılımsal olarak artık OnePlus 9 Pro oturmuş vaziyette. İnşallah OnePlus 10 Pro'daki bütün yenilikler de 9 Pro'ya gelir. O zaman OnePlus 10 Pro almaya hiç gerek kalmaz diyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Size çok fazla yenilik anlatamadım bu içerikte. Sadece kendi duygularımı anlatmak istedim. Lütfen siz de geri dönüş duygularınızı yorumlar kısmına doldurursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.